Fark ettiniz mi? Teknoloji arttıkça yalnızlığımız çoğaldı. Cebimizde telefon ve telefon rehberinde yüzlerce insan var. Ama biz birini arayıp derdimizi dökecek halde değiliz. Sosyal medyada arkadaş sayımız arttıkça konuşacak insanlar azalıyor. Bu kitabı bitirince biraz bunun üzerine düşündüm. Sherman Yaşar'ın Altı harfli bir tatlı romanından bahsediyorum. Bu roman Sherman Yaşar'ın ikinci kitabı. Doğan Kitap etiketiyle raflara inen 248 sayfalık, dışından bakınca sade görünen, içine girince ağır basmaya başlayan bir kitap. Sherman Yaşar'ı anlatmadan kitaba geçmek olmaz. 1982'de Berlin'de doğmuş ama bu coğrafyanın tam içinden çıkmış bir isim. Türk Dili ve Edebiyatı okumuş. Yüksek lisansını yine edebiyat üzerine yapmış. Sonrasında uzun yıllar reklam sektöründe metin yazarlığı ve kreatif direktörlük yapmış. Bu özgeçmiş bana çok şey söylüyor. Reklam dünyası sizi bir şeye zorlar. Kelimeyi boşa harcamamaya. Bir reklam metni yazan insan cümleyi şişiremez. Sözcüğü süsleyemez. Vurguyu kaçıramaz. Her şey yerli yerinde olmak zorundadır. Ve bu disiplin Sherman Yaşar'ın edebi diline de aynen geçmiş. 2022'de dünyanın ilk kelime müzesini kurmuş. Türkçenin söz varlığına bu kadar bağlı biri. Bu detayı öğrenince kitabın sade görünen cümlelerine daha farklı baktım. Her birinin arkasında seçilmiş, düşünülmüş, özenilmiş bir kelime var. Daha sonra anne müzesini kurmuş. 2021'de Deli Tarla öykü kitabıyla Sait Faik hikaye armağanını almış. İlk romanı Söyleme Bilmesinleri de bu kanalda incelemiştim. Açıklamalar kısmına o videoyu bırakacağım. Sherman Yaşar'ın dilini daha iyi öğrenmek için o videoyu da izleyin. Altı harfli bir tatlı ise bana kalırsa farklı bir yere oturuyor. Daha sessiz, daha içe dönük, bitince içimizde daha uzun süre kalan bir roman. Kitabın hikayesine gelince spoiler vermemeye çalışacağım ama şunu baştan söyleyeyim. Bu romanın asıl gücü zaten ne olacak merakında değil. Asıl güç karakterlerin içinde ne döndüğünde. Selime teyze 70'li yaşlarında 4 çocuk yetiştirmiş, eşini kaybetmiş, hayatının geri kalanını bir şekilde geçirmeye çalışan bir kadın. Ve kitabın en kırıcı anlarından birinde şöyle diyor. Ben istiyorum ki meşguliyetim olsun. Elimde bir işim olsun. Bekleyecek bir şeylerim olsun. Telefonun başında çocukların aramasını bekleyeyim. Pencerenin kenarında çocukların, torunların bana uğramasını bekleyeyim. Ağaç yapraklansın diye bekleyeyim. Salatalıklar çiçek açsın diye bekleyeyim. Domates kızarsın diye bekleyeyim. Öyle şeyler. Zaman kolay geçsin istiyorum. Ölüm kapımı çalana kadar bir şeyler oylasın işte beni. Bunu okuyunca duraksadım. Düşündüm biraz. Bizler de oyalanıyoruz fani dünyada. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan demişler dünya için. Bir de şu var. Bu cümleler sadece yaşlı bir kadının iç sesi değil. Bu ülkede yük olmamaya çalışan, sessizce ezdiklerini hisseden milyonlarca insanın sesi. Belki sizin de tanıdığınız bir Selime teyzeniz var. Belki de farkında değilsiniz. Romana dönecek olursak Selime teyze bir sabah ortadan kayboluyor. Planlı bir kaçış bu. Kimseye haber vermeden Kaz Dağları eteklerinde küçük bir köye sığınıyor ve orada tesadüfen ya da kader denilecek bir anda genç bir kadınla kısa bir süreliğine aynı anı paylaşmak zorunda kalıyor. Bu kadın Meltem. Bilinen ismiyle Meltem Hanım. Meltem 34 yaşında, şehirli, kurumsal bir şirkette çalışan eğitimli bir kadın. Ama içi çocukluktan beri yarım. Annesizliğin, ait hissedememenin, hep biraz dışarıdan izleyerek yaşamanın ağırlığını taşıyor. Bir evlilik yapmış, o evlilikte yürümemiş. Yine yalnız kalmış. Bu noktada romanı okurken dikkatimi çekti. Bu iki hayat, iki kayboluş, iki yara her ne kadar farklı gibi görünse de benzer bir noktada buluşuyorlar. Şöyle, biri hayatının son dönemlerinde kaybolmuş, diğeri henüz 30'lu yaşlarda yolunu kaybetmiş. Ve Kaz Dağları'nın o büyük sessizliğinde yavaş yavaş ikisi de plansızca birbirlerine dökülüveriyorlar. Hatta Selime teyze kimselere gerçek hikayesini anlatamamış. Ta ki Meltem gelene kadar. Meltem'e de boş bulunup anlattığını söylüyor. Karakterlere daha yakından bakalım. Selime teyze hakkında bir şeyi baştan söylemem gerekiyor. O kusurlu bir anne. Okurken yaptığı bazı davranışlar beni rahatsız etti. Bencil buldum biraz, onu da söyleyeyim. Geçmişinde de çocuklarına her zaman adil olmamış. Özellikle küçük kızına haksızlık etmiş. Zaman zaman katı kalmış çocuklarına. Örneğin bir kızı hasta, onu diğer çocuğundan öğreniyor. Senin kızın be kadın, nasıl haberin olmaz? Romanı okurken Selime teyzeye hak verdiğim yerler de oldu, kızdığım yerler de oldu. Ama ne kadar hatalı olsa da yalnız kalmasına üzüldüm. Çünkü mükemmel
mükemmel olmak zorunda değilsiniz mutlu olmak için. Sempatik, iyi kalpli, kusursuz olmak gerekmez mutlu olmak için. Selime teyze hatalı biri. Yine de sevilmeye, görülmeye, varsayılmaya ihtiyacı var. Bu insan olmanın tam da kendisi. Meltem'e gelince bence en kırılgan karakter o. Annesizliğin nasıl izler bıraktığını, o izlerin evliliğe, ilişkilere, kendi benliğine nasıl sızdığını anlatan sayfalar çok rahatsız edici. Ama tanıdık bir rahatsızlık bu. Çocukluk travmalarını atlatamamış, üstelik bunu aşmak yerine ilişkisine yük eden, eşinden anlaşılmayı bir türlü hak ettiğini hissedemeyen bir kadın. Okurken bir yerden kendime baktım açıkçası. O hep biraz dışarıdan yaşamak hissi kitapta bu kadar net anlatılmış ki duraksıyorsunuz. Kitabın dili de ayrıca konuşmaya değer. Bence Şermin Yaşar'ın en büyük gücü duygu sömürüsüne kaçmaması. Bu tür konular kolayca ağlak bir tona çekilebilir. Yazar tersini yapıyor. Sakin, yalın, neredeyse soğukkanlı bir dille yazıyor. Ve bu soğukkanlılık sizi hazırlıksız yakalıyor. Sizi ağlatmıyor. Bir anda içinize bir şeyler oturuyor ve o his çok daha kalıcı oluyor. Okurken fark ettim ki cümleler koymak için seçilmemiş. Oraya ait oldukları için orada duruyorlar. İnsan karşındakine ağlamaz. Ona bakar, ona ağlıyormuş gibi yapar ama asıl kendine ağlar. Kitabın bir yerindeki bu cümle tüm o sessiz yalnızlıkların özetidir bana kalırsa. Tüm kırgınlıklarımız, eksikliklerimiz bu cümleye sığdırılmış gibi. Kitapta çok küçük ama çok şey söyleyen satırlar var. Mesela Selime teyze fındık kırıyor yavaş yavaş. Meltem yardım etmek için uzanıyor. Ama o elinden usulca alıyor taşı. Kırma yavrum kırma. Ben mahsusuyla yavaş yavaş yapıyorum onu. Neyle eğleyeceğim kendimi diyor. Bu satırları okuyunca durdum. Çünkü bu bir küçük arıntıyı değil, bu Selime teyzenin kim olduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu, ona ne alınıp ne bırakıldığını tek cümlede söyleyen satırlar. Yazar bize her şeyi roman boyunca defalarca anlatmıyor. Cümle yazıyor, gerisini siz tamamlıyorsunuz. Bu yöntem bazen sayfalar dolu açıklamadan çok daha derin hissettiriyor. Kitap temelde 3 mesele etrafında şekilleniyor bence. Birincisi yalnızlık. Ama dikkat edin, buradaki yalnızlık yapayalnız kalmak değil. Selime teyze 4 çocuklu bir anne. Meltem kalabalık bir şehirde yaşıyor. İkisi de tek başına ıssız bir adada değil. Ama ikisi de derinden yalnız. Bu roman tam da bunu soruyor. Kalabalığın içinde yalnız olmak nasıl bir şey? İkincisi görünmezlik. Selime teyzenin hikayesi aynı zamanda yaşlıların hayattan nasıl silindiğinin hikayesi. Çocukları onu seviyor olabilir ama onun için bazı programları yok, vakit yok, öncelikleri yok. Bunu içselleştiriyor ve bir sabah yok gibi var olmayı reddediyor. Bu kaçışı tam da bunun için yapıyor. Üçüncüsü ise farklı kuşakların aynı yaradan kanıyor olması. Meltem genç, Selime teyze yaşlı ama dikkatli bakınca aynı ihtiyaç iki yüzde de açık. Sevilmek, görülmek ve varsayılmak. Kitabı bitince ilginç bir his geldi bana. En yakınımda kim varsa ona sarılma isteğim geldi. Yanındakinin kıymetini hatırlatan bir roman. Kitap sizi ağlatmıyor doğrudan. Sizi bir duyguya sokuyor ve hayatınızdakilerini düşündürüyor. Sahip olduklarınızın değerini onlara ve kendinize göstermek istiyorsunuz birden. Bu bence iyi bir romanın yapabileceği en değerli şey. Kitap hakkında araştırma yaparken olumsuz yorumlar da gördüm. Bir kısım okur, söyleme bilmesinler daha iyiydi demiş. Bence bu karşılaştırma tam da adil değil. Söyleme bilmesinler çok sesli, kalabalık, hızlı bir romandı. Altı harfli bir tatlı ise iki ses, iki yalnızlık. Daha yavaş, daha sessiz. Bir okur da şöyle demiş. Kitabın sonuna doğru en heyecanla beklediğim kısım gelince hikaye orada bitti. Aşırı sinir oldum. Bu yoruma da hak veriyorum bir ölçüde. Bazı anlar çok hızlı kapanıyor. Bazı karakterin iç dünyası daha fazla açılabilirdi. Ama öte yandan Şermin Yaşar'ın dili zaten tamamlanmayı sevmiyor. Sizi son noktaya bağlamıyor. Bir şeyleri açık bırakıyor. Ve o açık kalan yere siz kendi hayatınızı koyuyorsunuz. Ve o boşluk bana kalırsa kitabın zayıflığı değil, yazarın karakteri diyebilirim. Bir de kitabın adı neden altı harfli bir tatlı? Ben de merak etmiştim onu ama cevabı söylemesem daha iyi olur. Altı harfli bir tatlının ne olduğunu kitabı okuyunca siz bulun. Ben söylemiyorum. Ama o başlığın neden seçildiğini anladığınızda roman çok daha anlam kazanıyor. Hem kitabın adını hem de ruhunu öyle güzel özetliyor ki bu cümle. Adı tatlı ama tatlı dilde değil, kalpte kalıyor diyebilirim. Bu romanı bitirince düşünceler alıyorsunuz. Herkesin telefonunda yüzlerce kişi var. Ama kapısını çalıp nasılsın, gerçekten nasılsın diyen kaç kişi var? Sorsak herkes yaşlıya saygı duymalı gibi ezbere cümle kuruyorlar. Ama ülkenin Aile Bakanı da Yalnızlık Bakanlığı
kurabiliriz diyor. Yanılmıyorsam İngiltere'de öyle bir bakanlık var. Bizim de sonumuz oraya doğru gidiyor. Yani yaşlı yalnızlığı bu ülkede gerçek ve büyük bir mesele. Selime teyzeler gerçek. Çocuklarını yetiştirmiş, emekliye ayrılmış, eşlerini kaybetmiş ve şimdi günleri domates kızarsın diye beklemekle geçen insanlar gerçek. Bir de Meltemler var. Yani 27'sinde, 34'ünde her şey önlerinde denildiği halde içten içe kaybolmuş insanlar. Şermin Yaşar bu ikisini aynı odaya koyuyor ve vaaz vermeden, parmak sallamadan şunu fısıldıyor. Belki aynı yerden kanayanlar birbirini iyileştirebilir. Peki bu romanı kime tavsiye ederim? Öykü severler için zaten biçilmiş kaftan. Hızlı, gürültülü romanlarda bunalan ama anlamlı bir şey arayan herkes için, annesini, babasını ya da büyüklerini sık sık aramayanlar için, çocukluk izlerini hala taşıyanlar için ve kalabalık bir hayatın içinde bazen kendini garip yalnız hissedenler için. Bu kitap sizi ağlatmıyor. Büyük duygular yaşatmıyor ama sessizce bir yerlere dokunuyor ve o dokunuş gecenin bir vakti en beklenmedik anda aklınıza geliyor. O zaman anlıyorsunuz ne kadar derini işlediğini. Videoyu bitirmeden size bir soru sormak istiyorum. Kitabın ön yüzünde ağaç var. Ama ben çıkarmaya kıyamadım. Çıkaranları da gördüm. Siz çıkarır mısınız? Yorumlarda anket şeklinde koyacağım. Oradan cevaplayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.